O Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirmesiyle dikkatleri üzerinde topladı. Daha şimdiden Time tarafından dünyanın en etkili 100 kişisinden biri seçildi. İleride tarih kitaplarında adına sıkça rastlayacağımız kesin. O şu anda Rusya-Ukrayna savaşının bir numaralı ismi. Ona Demir General denilmesinin ise pek çok sebebi var. Karşınızda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeri Zaluzny'nin profili. Tam adıyla Valeri Fedorovich Zaluzny, 8 Temmuz 1973'te Ukrayna'nın kuzeyindeki bir Sovyet askeri garnizonunda doğdu. Sovyet Ukrayna'sında büyüdü. Oldukça zeki bir çocuktu. Mizah anlayışı da oldukça gelişmişti. Hayallerinde komedyen olmak vardı. Ama ailesinin ona açtığı yolu takip ederek asker olmayı seçti. O yıllarda kimse onun büyüdüğünde Ukrayna için son derece önemli biri olacağını bilmiyordu. İyi bir eğitim aldı. 1989'da 9 numaralı şehir okulundan mezun olduktan sonra Novohrad-Volinski Makine İmalat Teknik Okulu'nda okudu. Bu okuldan da 1991'de onur derecesiyle mezun oldu. Ardından askeri eğitim almaya karar vererek Odessa Kara Kuvvetleri Enstitüsü'nde eğitim almaya başladı. 1997'de buradaki eğitimini de onur derecesiyle tamamlayarak Genel Takım Komutanı, Eğitim Takım Komutanı, Muharebe Takım Komutanı, Tabur Komutanı gibi askerlik alanındaki tüm aşamalardan geçti. Eğitim hayatını devam ettirmek istiyordu. 2005'e gelindiğinde Ukrayna Ulusal Savunma Akademisi'nde eğitim hayatını devam ettirdi. Başarısını burada da göstererek 2007'de altın madalya almaya hak kazanarak mezun oldu. Onu artık başarı dolu askeri bir kariyer bekliyordu. Mezun olduktan sonra Ukrayna Kara Kuvvetleri'nde 24. Ayrı Mekanize Tugay Kurmay Başkanı ve 1. Komutan Yardımcısı olarak görevlendirildi. 2,5 yıl boyunca bu görevde kaldıktan sonra 51. Ayrı Mekanize Tugay Komutanlığı'na atandı. Bir süre bu görevde kaldıktan sonra Ukrayna Ivan Cherniakovski Ulusal Savunma Üniversitesi'ne gitti. Buradan da operasyonel ve stratejik eğitim alanında en iyi dereceyi alarak 2014'te mezun oldu. Aynı yıl İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in geçiş kılıcı ile ödüllendirildi. 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin ardından Doğu cephesinde görev yapmaya başladı. 2017'de Batı Harekat Komutanlığı 1. Komutan Yardımcısı, 2018'de de Müşterek Kuvvetler 1. Komutan Yardımcısı oldu. Bir yıl sonra ise Kuzey Harekat Komutanlığı'na atandı. 2020'de National University Ostrov Akademi'de uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisansını tamamladı. Tezi Amerikan askeri yapısı üzerineydi. Aslında oyuncu ve komedyen olan Zelenski, Ukrayna Devlet Başkanı olduktan sonra askeri operasyonlar ve komuta yapıları hakkında bilgi vermek ona düştü. Bu Zelenski'ye Zaluzny tarafından verilen bir eğitim gibiydi. 27 Temmuz 2021'de Zelenski tarafından Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı görevine getirildi. Zaluzny yeni görevini öğrendiğinde eşinin doğum günü partisindeydi. Cep telefonuyla görüşme yapmak için dışarı çıktı ve yeni görevini o esnada öğrendi. Onun bir önceki pozisyonu yeni görevinin çok altındaydı. Bu terfiye kendisi de çok şaşırmıştı. Hatta bir röportajında şaşkınlığını şöyle anlatıyordu. Sık sık geriye baktım ve kendime sordum. Kendimi buna nasıl dahil ettim demiştim. Sadece bir gün sonra da Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi üyesi oldu. Bu görevlendirmeler onun hayatının dönüm noktası olacaktı ve onu artık tüm dünya tanıyacaktı. Orduda açık fikirli bir komutan olarak biliniyordu. Askerlerin ve genç subayların sorunlarını anlıyor, onları dinliyor ve sorunlara hızlıca çözümler buluyordu. Gençlere büyük önem veriyordu. Ordudaki genç personellerin yenilenmesi anlamında pek çok olumlu adım attı. Sovyet uygulamalarından ayrılmaktan yana bir tutum sergiliyordu. Göreve gelir gelmez pek çok değişiklik yaptı. Bunlardan en çok dikkat çeken ordu mensuplarının gereksiz belgeleri doldurma ihtiyacını ortadan kaldırmaktı. Bir diğeri de üst yönetimin rızasına ihtiyaç olmadan işgalcilere karşı ateş emri vermekti. O Ukrayna ordusunda NATO ilke ve standartlarına uygun reformlar yapmayı amaçlıyordu. Bu yönde pek çok adım attı. Değişiklikler önce dünya görüşü ve tutumunda yapılmalıdır. İnsanlara karşı tavrım hizmetim boyunca değişmedi diyordu. O Ukrayna'nın başkomutanı iken Rusya Ukrayna'yı işgal etmeye başladı. 5 Mart 2022'de işgalin ortasında Zelenski tarafından general rütbesi verildi. Bu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde mümkün olan en yüksek rütbe olması bakımından oldukça önemli bir görevlendirmeydi.
General, Rusya-Ukrayna savaşı esnasında kısa sürede savaş düzenini oluşturduklarını ve savunma güçlerini konuşlandırmayı başardıklarını söyleyerek Rus ordusuna cehenneme hoş geldiniz demişti. Profesyonel Rus ordusuyla uğraştık, şimdi profesyonel olmayan orduyu yenmenin zamanı geldi sözleriyle de konuşulan general pek de hafife alınacak bir isim değil. O aslında Batı'nın da Rusya'ya karşı en güçlü silahlarından biri. ABD'li General Mark Milley onun için Zaluzny ülkesinin ihtiyaç duyduğu askeri akıl olarak ortaya çıktı demişti. Batı'dan gelen bu övgü dolu sözler aslında Zaluzny'nin özellikle Amerika Birleşik Devletleri için önemli bir figür olduğunu kanıtlıyor. Eylül ayındaki Yıldırım karşı saldırısıyla Rus birliklerini işgal altındaki toprakların bir bölümünden geri itmeyi başardı. Rus ordusunun sadece 2 hafta içerisinde 6000 kilometrekareden fazla bir alandan çekilmesiyle birlikte pek çok kasaba ve şehir kurtarılmış oldu. O, benim için savaş 2014'te Kırım'ın ilhakıyla başladı. O zaman kaçmadım, şimdi de kaçmayacağım diyordu. General Zaluzny başarılı adımlar attıkça Putin üzerindeki baskı da giderek artıyordu. Hatta bu baskı o kadar arttı ki Putin bu hamleden sonra 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa seferberlik ilan etti. O askeri görevlerinin getirdiği ciddiyetin ve sert görünümünün yanı sıra aynı zamanda mizah anlayışı oldukça güçlü bir isim, renkli bir kişiliğe sahip. Sivil hayatında da bu kişiliğine uygun şekilde onu tişört ve şortla gezinirken görmek mümkün. Zaluzny aynı zamanda kendisinden 17 yaş büyük olan Rus Silahlı Kuvvetleri'nin komutanı General Gerasimov'a da hayranlık duyduğunu çekinmeden söylüyor. Hatta Rus General Gerasimov'un yazdığı her şeyi okudum diyordu. Gün geçtikçe generale duyulan sevgi ve sempati artmaya başladı. Hatta ona artık Demir General deniyordu. Telegram'daki hayran hesabında bile yüzlerce takipçisi var. Hatta TikTok'ta şu sözü viral oldu. Zaluzny karanlık bir odaya girdiğinde ışığı açmaz, karanlığı kapatır. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken 4 yıldızlı General Zaluzny, Time tarafından dünyanın en etkili 100 kişisi arasında gösterildi. Aynı zamanda Time dergisinin kapağında da generale yer verildi. Bu kapak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi çok kızdırmış olacak ki Devlet Başkanlık Ofisi generalin Batı medyasındaki PR kampanyasından memnun olmadığını açıkladı. Aynı zamanda generalin bu denli yüceltilmesi onu saldırıların birincil hedefi haline getirmesi bakımından da oldukça tehlikeli. Generalin kapakta yer alması aynı zamanda akıllara 1941'de Nazi Mareşali Fedor'un da Time'a kapak olmasını getirdi. Sayısız hesap iki kapağı yan yana paylaşarak kıyas yaptı. General hakkındaki bir diğer eleştiri de savaş henüz Ukrayna'nın başarısıyla noktalanmamışken Zaluzny'nin kahraman ilan edilmesi. Çünkü o daha şimdiden Rus ordusunu askeri hünerleriyle durdurmayı başaran asker unvanını aldı. Rus ordusu yavaşlatılmış olsa, hatta belli noktalarda geri çekilmiş olsa da savaş henüz bitmiş değil. Yani birileri generali kahraman ilan etmek için çok aceleci davranıyor gibi görünüyor. Pek çok kişi ise General Zaluzny'nin Amerika Birleşik Devletleri tarafından Ukrayna başkanlığına hazırlandığını iddia ediyor. Onun şimdiden harp tarihine geçen bir komutan olduğu kesin. Ama ileride Ukrayna'nın başına gelen ya da getirilen isim olur mu? Bunun cevabını bugün vermek mümkün değil. O Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirmesiyle dikkatleri üzerinde topladı. Daha şimdiden Time tarafından dünyanın en etkili 100 kişisinden biri seçildi.